Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere muhteşem bir çörek tarifiyle geldim. Görüntüsüyle göze, tadıyla damaklara hitap eden, kat kat kabaran, bayatladıkça lezzetine lezzet katan muhteşem bir tarif oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı süt, yarım su bardağı suyumu alıyorum. Su ve sütümü karıştırdım. Biraz ılıttım. O yüzden tekrardan bu şekilde ölçerek göstermek istiyorum. Su ve sütümün üzerine dolu dolu 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 paket instant mayamı ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Eğer vaktiniz varsa tam da bu esnada üzerine kapatıp 5 dakika bekletirseniz mayamızın daha çabuk fermente olmasını sağlarsınız. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 adet yumurta akını ilave ettim. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unumuzun markasından miktar değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Sıvı malzemelerin üzerine unumun yarısını ekledim. Bir dolu tatlı kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra kalan unumu azar azar ilave ederek güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine başlıyorum. Öncelikle böyle bir spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında spatulamı çıkarıp elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kaliteli hamur işleri için hamurumuzun kaliteli olması gerekmektedir. Kaliteli bir hamur olması için de içerisine konulan malzeme kadar da yoğrulması önem arz etmektedir. Yoğurmuş olduğum hamurumu bu şekilde üzerine kapatıyorum ve yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de bu arada iç harcını hazırlıyorum. Bu şekilde 250 gram haşhaş kullandım. Haşhaşımı kabıma alıyorum. Üzerine yarım su bardağı sıvı yağımı azar azar ilave ederek güzelce çırpıyorum. Hamurumuza kolay bir şekilde sürmek için bu şekilde inceltmemiz çok önemli. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kalan yağımı ilave ediyorum. Tekrardan çırpma işlemine devam ediyorum. Tam da bu esnada dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerimi de ekliyorum. Tekrardan güzelce çırpma işlemine devam ediyorum. İstediğim kıvama gelen iç harcımı bir kenara alıyorum. Mayalanmış olan hamurumu unlamış olduğum tezgahıma aldım. 2 eşit parçaya bölüp 2 adet beze oluşturdum. Maalesef burada telefonumun azizliğine uğradım. O bölümü çekmemiş. Bu şekilde 2 adet bezemi hafif hafif unlayarak fırın tepsisinden bir tık büyük olacak şekilde açıyorum. Hamurumu açarken özellikle kenarlarına basmaya özen gösteriyorum. Hamurumun her tarafının eşit kalınlıkta olmasına dikkat ediyorum. Evet, açmış olduğum hamurlarıma bu şekilde 4-5 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum harcımdan alıyorum ve her tarafına eşit şekilde sürüyorum. Hazırlamış olduğum hamurumu bir parmak kalınlığında olacak şekilde bir rulet yardımıyla bu şekilde şeritler haline getiriyorum. Hazırlamış olduğum şeritlerimi 3-4 tanesini aynı anda alıp bu şekilde önce ikiye katlayıp sonra kendi etrafında çevirerek şekilde görüldüğü gibi şekillendiriyorum ve yapmış olduğum çöreklerimi tepsime alıyorum. Bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere gelmesi adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalımın büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalıma alakalı görüş ve düşüncelerinizi bildiren olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz.
Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken bu esnada çöreklerimi yaptım. Son kalan hamurumu da aynı şekilde şekillendiriyorum ve fırın tepsime alıyorum. Çöreklerin üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı ayırmıştım. Üzerine aşağı yukarı bir çay kaşığı kadar pekmezimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra çöreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 dereceye ayarladım ve ısınmaya bıraktım. Çöreklerimizi hazırlama süresi biraz uzun olduğu için tekrardan tepsi mayası aldırma gereği duymadım. Bütün çöreklerimi yapıp hazırlayana kadar zaten tepsi mayası aldı çöreklerim. Bu şekilde yumurta sarılarını sürmüş olduğum çöreklerimi önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırınıma pişmeye gönderiyorum. Tadıyla, dokusuyla, kıvamıyla gerçekten muhteşem bir tarif oldu. Ne diyoruz, inşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız. Evet, çöreklerim fırından çıktı. Hala çok sıcaklar. Bu şekilde üzerine kapatıyorum ve 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Evet, çöreklerimi 10 dakika dinlendirdim. İlk sıcaklığı geçti. Görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın muhteşem oldu. Çöreklerin fazla geleceğini düşünürseniz soğuyan çöreklerin yarısını buzdolabı poşetine koyup buzluğa atabilirsiniz. Evet, altı üstü bu şekilde nar gibi kızardı. Katları tel tel ayrılan harika bir çörek oldu. Şu şekilde iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Her sofraya yakışır harika bir lezzet. Ben bu çöreklerimi hafta sonu kahvaltısı için hazırladım. Gerçekten çok severek ve beğenerek tükettik. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şayet tarifimi denerseniz yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. Evet, siz çöreklerimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.